Hola. Herkese merhaba. Patagonya'daki bambaşka bir günden ve bambaşka bir şehirden hepinize günaydınlar. Eğer videolarımızı bir süredir takip ediyorsanız yaklaşık bir ay önce Patagonya'ya giriş yaptık ve hedefimiz yeni yıla Güney Amerika'nın en güneyindeki şehir olan Ushuaia'da girmek ve bunun için de her gün Patagonya'nın en güneyine doğru ilerliyoruz. Bugün de Şili Patagonya'sındaki son şehrimiz olan Cochrán'dayız ve buradan sonra Güney Amerika'nın daha da güneyine ilerlemek için Arjantin Patagonya'sına geçiş yapacağız. Çünkü Cochrán'dan sonra birkaç şehir daha var ve ardından da daha güneye gitmek için herhangi bir karayolu bağlantısı bulunmuyor. Bu nedenle de yarın Arjantin Patagonya'sına geçiş yapacağız. Sınırdan geçmeden önce bazı hazırlıklar yapmamız gerekiyor. Örneğin uluslararası bir sigortaya ihtiyacımız var. Bugün bunu yaptıracağız ve bazı dokümanları da hazırlamamız gerekiyor. Alışveriş yapacağız ve benzinimizi fullememiz lazım. Çünkü buradan yola çıktıktan sonra en yakın benzin istasyonu 600 kilometre sonra. Yani anlayacağınız 600 kilometre boyunca hiçliğin ortasında araba kullanacağız. 600 kilometre bizim için uzun bir yol olacağından dolayı bugün bütün bu hazırlıkları tamamlıyoruz ve ardından da Patagonya Milli Parkı'na doğru yola çıkacağız. Geceyi Patagonya Milli Parkı'nda geçirdikten sonra yarın sabah erkenden de sınır kapısına doğru yolculuğumuza başlıyoruz. Ama şimdi önce Arjantin pesosu almak için bankaya doğru gidiyoruz. Dünyanın en sakin şehrine geldik resmen. Arjantin pesosu almak için bankaya gittik. Banka dedi bizde yok. Hırdavatçıya gidebilirsiniz. Sonra da hırdavatçıya gittik. Hırdavatçı da diyor ki Arjantin pesosunun değeri çok düştüğünden dolayı artık satmıyorum. Yapacak bir şey yok. Arjantinleri sallamıyorum ya. Şimdi de markete geldik. Burada alışveriş yapacağız ama sınırdan taze olan hiçbir şey geçiremediğimizden dolayı sadece bugünlük alışverişimizi tamamlayacağız. Daha sonra da yolumuza çıkabiliriz. Buradaki insanlar Kızılderili torunlar oldukları için gerçekten Kızılderiliyi andıran tipleri var. Ama çok yardımsever, çok sıcakkanlı insanlar. Bize her yerde yabancı dil konuştuğumuzu anlayıp sürekli yardımcı olmaya çalışıyorlar. Como siento desde Chile Chico, por Chile Chico. Sí, no Chile Chico, aquí. Ah, no. Porque Podría decir cuando hay. Artık şehirden ayrılmadan önceki son hazırlıklarımızı yapıyoruz. Benzin istasyonuna geldik. Benzin alıyoruz ve suyumuzu da dolduracağız. Buradan sonra da Patagonya Milli Parkı'na doğru yola çıkacağız. Bu arada gözlemlediğimiz kadarıyla benzin fiyatları Şili'nin kuzey bölgelerine göre burada birazcık daha pahalı. 45, 25, 70 litre suyumuz var. 80 litre benzinimiz var. Tekerlere de baktık mı yola çıkabiliriz. Bundan sonra 600 kilometre boyunca hiçbir benzin istasyonu olmayacak. O zamana kadar idare etmemiz lazım. O tekerler bayağı inmiş ha. Şu sıralar beni en mutlu eden birkaç şey: benzinin full olması, suyun full olması ve tekerlerin tam olması.
Patagonya Milli Parkı'na geldik. Bu geceyi burada geçirmeyi planlıyoruz. Buradan sonra sınır yaklaşık 70 kilometre. Bu nedenle sabah erkenden uyanıp sınırdan geçme planımız var. Öğrendiğimiz kadarıyla sınır sabah 8 ile akşam 10 arası açıkmış. Her iki taraf içinde, hem Şili hem de Arjantin sınırı içinde böyleymiş. Aynı zamanda içeride hem yürüyüş rotaları hem de kamp yerleri bulunuyor. Biz de dedik belki bugün güneş batmadan kısa bir yürüyüş yapıp günü sonlandırabiliriz. Çok yanına yaklaşma. Önceki haftalarda yayınladığımız Burası Dünya Olamaz adlı videomuzda bu bölgelerde yaşayan bazı hayvan cinslerinden bahsetmiştim size. Şu anda Patagonya Milli Parkı'na girer girmez bir tanesini görme şansımız oldu. Sanırım bir guanaco ile karşılaştık. Guanacolar devegiller familyasına ait ve aynı zamanda lamalarla akraba olan bir hayvan cinsiymiş. Biz de tam parka giriş yapar yapmaz sol tarafımızda bu hayvanı gördük ve sanıyorum bunlar guanacolar. Biz bu hayvanın guanaco cinsi olduğunu düşündük çünkü fotoğrafından guanaco'ya benzettik. Ama tam emin değiliz tabii ki hangi hayvan cinsi olduğundan. Ama sanırım yine aynı hayvan cinsi hemen sağımızda böyle bir topluluk olarak oturmuş. Keyif yapıyorlar. Onları izliyoruz şu anda. Bugün 6 saat yürüdük. 6. Yeniden günaydın. Dün 6 saat kadar yol yürüdük, yürüyüş yaptık ve o kadar çok yorulmuşuz ki arabaya gelir gelmez resmen yorgunluktan sızdık. Bu sabah da erkenden uyanmaya çalıştık ve bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Hatta Sercan da şu anda dokümanlarımızı toparlıyor. Yani yola çıkmaya hazırız sizin anlayacağınız. Yaklaşık bir aydır hep Şili Patagonya'sındaydık ve açıkçası buranın iklimine alışmıştık ama bu dağların arkasında bizi çöller bekliyor ve hiç alışık olmadığımız tamamıyla farklı bir iklime gireceğiz. Bilmiyorum bizi nasıl bir iklim bekliyor olacak, nasıl zorluklar bekliyor olacak. Şu anda bulunduğumuz yerden sonra sınıra yaklaşık 20 kilometre yolumuz var. İlk önce Şili sınırından çıkış yapacağız ve ardından da Arjantin sınırında kontrole gireceğiz. Bugün bilmiyorum ne kadar yol gideceğiz ama yolumuz oldukça uzun. Yani size söyleyebilirim ki asıl yolculuk bugün başlıyor. Ve sınıra geldik. Hiç kimse gelmedi. Biz arabayı durdurduk. Arabanın içinde bekliyorduk. Kimse gelmeyince Sercan aşağı indi. Gitti sormaya. Sordun mu? Bizi çağırıyorlar. İçeri giriyoruz. Arabayı bırakıp içeri giriyoruz. Bak burada gösteriyor. Neler sokamayacağımızı. Süt, bal ve meyve sebze. Şu fotoğrafını çek. Çek. Hola.
Çıkıyoruz. Gracias. Açıkçası Şili'den çıkış çok kolay oldu. İçeri girdik, pasaportlarımızı verdik. Pasaportlarımızı kontrol ettiler. Damgalarımızı vurdular. Bir tane bize form doldurttular. Ardından arabayla ilgili bütün dokümanları da aldıktan sonra bize kapıyı açtılar ve çıktık. Kontrol olmayacak mı diye sorduk hatta. Kontrolü Arjantin sınırında yapacaklarmış. Şimdi Arjantin sınırına doğru gidiyoruz. Şimdi bulunduğumuz bölge ne Arjantin'e ne Şili'ye ait olduğu için uluslararası kara sahası ve biz de buraya ülke kurmaya karar verdik. Adını da Baykalistan koyduk. Buralar bizim hep. Gelmek isterseniz vizesiz, sınırsız kalabilirsiniz. Türk vatandaşlarına Baykalistan'a hoş geldiniz. Welcome to Baykalistan. Sağda solda vahşi hayvanlar. Onlar kafalarına göre ne isterlerse yapıyorlar. Bir o sınıra geçiyorlar, bir bu sınıra geçiyorlar. Şurada yaşayalım, biraz burada yaşayalım diyorlar. İnsan olunca sınır var. İnsan olunca hani pasaportun nerede? Gel bir bakayım pasaportuna. Benim ülkeme girebilecek misin? Ama vahşi hayvan olunca istediğin yere git. Ne güzel hayat. Vahşi hayvan olmak varmış. Evet, guanako olasım var. Arjantin sınırına geldik. Şimdi arabadan iniyoruz. Pasaportlarımızla birlikte kontrole gideceğiz. Bildiğin kulübe burası ya, çiftlik. Hola. Permiso? Hola. Hola. Adelante. Gracias. Hadi yürüyün gidin. Şu anda resmi olarak Arjantin'e girmiş bulunuyoruz. Kapıya gittiğimizde de pasaportlarımızla birlikte içeri girdik. Jandarma önce pasaportlarımızı inceledi. Ardından da arabayla ilgili dokümanları inceledikten sonra arabanın içini şöyle bir kısaca kontrol etti. Hatta bizim beklediğimizden çok daha kısa oldu bu işlemler. Yaklaşık 10 dakika kadar sonra da bize kapıları açtı ve ardından Arjantin'e girdik. Yaklaşık 2,5 aydır Şili'deydik. Hem Şili hem de Arjantin Türk vatandaşlarından 3 aya kadar vize istemiyor. Biz de bu şekilde Güney Amerika'da rahatlıkla seyahat edebiliyoruz. Bu arada Şili ve Arjantin sınırı 5150 kilometre uzunluğuyla Güney Amerika'nın en uzun sınırı, dünyanın da en uzun 3. sınırıymış. Biz de şimdi hiçliğin ortasındaki yolumuza devam ediyoruz. Edelim mi? Edelim.
Hadi içeri gir. Giremiyorum. Acayip rüzgar var. Duygularını alayım. Bacağımı incittim galiba arabaya binmeye çalışırken. Ah. Sonunda asfalt yola kavuştuk. Resmen 4 saati geçti. Sınırdan geçtikten sonra 4 saattir yoldayız. Hatta 4,5 saatin içine gireceğiz. O kadar yorucu bir yoldu ki. İnanmıyorum yani şu anda asfalt yolda olduğumuza inanamıyorum. 4 saat boyunca sadece çöl ve biz hiçliğin ortasında araba kullandık. Zaten yol çok taşlı bir yoldu. Ve gitgide canlı türleri, gördüğümüz canlı türleri giderek de azaldı. Bunun yanı sıra hava sıcaklığı 20 dereceden 40 dereceye çıktı. Çok zorlu bir yol oldu yani bizim için, anlayacağınız. Şimdi de en yakın köye gidiyoruz. Alışveriş yapmamız lazım. Bu arada açlıktan ölüyoruz çünkü makarnadan başka hiçbir şey yok arabada. Ve biz de çölün ortasına durup yemek yapmak istemedik açıkçası. Çünkü her yerimiz toz içinde şu anda. Kapıyı açtıkça içeri rüzgarla birlikte toz doldu. Şimdi ilk gördüğümüz yerde tabii bir yer görebilirsek yemek yemek istiyoruz. içimden yıllarca beni boş ver de tek bir dikişte biraz daha lütfen dayan biraz. And I don't know, you don't know, you don't know, you don't know. Biz şimdi vlog çekimi 1, 2, 3. Biz şimdi Arjantin'e girdik fakat 1-2 hafta içinde tekrar Arjantin'den çıkıp Şili'ye geçmemiz gerekiyor. Çünkü Ushuaia'ya gitmenin tek yolu Arjantin'e geçip Arjantin'den tekrar Şili'ye geçip Şili'den tekrar Arjantin'e geçmek. Dönüş yolunda da Peru'ya gitmek için ya da Brezilya'ya gitmek için bilmiyorum. Tekrar Şili'ye geri geçeceğiz. Tekrar Arjantin'e geri geçeceğiz. Sabah 9'da yola çıktık. Şu an saat 6. 9 saattir yoldayız. Gideceğimiz yere hala varamadık. Aslına bakarsanız Google Map toplam yolu 6 saat gösteriyor. Fakat o yolu 6 saatte gelmenin imkanı yok. Biz de 9 saat oldu hala varamadık. Büyük ihtimal daha 2 saat daha gideceğiz. 11 saat bugün yol yapmış olacağız. Yorulduk mu? Ben yorulmadım. Ben biraz yoruldum. Ceren yoruldun mu? Sen benden çok araba kullandın ama ben yoruldum açıkçası. Ve sonunda medeniyete ulaştık. Evet, sonunda Arjantin'deki ilk yerleşim yerini görmüş bulunuyoruz. O kadar yorulduk ki büyük ihtimalle yatağa yatar yatmaz kesin sızarım ben dün akşamki gibi. Bu arada karnımız çok aç. Sabahtan beri doğru düzgün hiçbir şey yemedik. Ama şöyle bir sorun var. Paramız yok ve bankaya gittik, para çekemedik. Para çekme limiti günlük 1000 pesoymuş. Yani 8 dolar civarı. Bir de üstüne 6 dolar komisyon kesmek istiyor. Biz de kestirmedik. Şu an bir yer bulmalıyız. Dolar bozabilecek bir yer. Bundan sonra alışveriş yapmamız lazım. Buna yemek yememiz lazım. Sonra da kalacak yer bulmamız lazım.
Aslında saat bayağı geç oldu burada ama yapacak yine de bir sürü işimiz var. Bugünkü yol bizim için çok yorucu oldu ama aynı zamanda çok değişik bir deneyim oldu. Çünkü bugün birlikte çölleri aştık. Dağları deldik, çölleri açtık. Aynen öyle ama güzel bir günde her şeye rağmen. Dediğim gibi değişik ama güzel bir deneyim oldu bizim için. Ve bugünlük de bizden bu kadar. Şili'de küçük bir köyde açtığımız bu videoyu Arjantin'de başka bir küçük köyde kapatıyoruz. Umarım sizin de hoşunuza giden bir yolculuk olmuştur. Dediğim gibi bizim için güzel bir deneyim oldu. Önümüzdeki videoda yeniden görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın ve hoşça kalın. Kalın.